Şimdi anlatacağım hikaye sadece bir dağ veya zirveye çıkış öyküsü değil. Aynı zamanda yıllarca tek taraflı anlatılmış bir hikayeyi bugün tekrar anlatıp hakkı yeterince verilmeyen idealist bir insana hakkını geri vermek olacak. Bazen bir zirveye çıkanların hikayesi o dağın yüksekliğinden daha büyük anlamlar taşıyabiliyor. Yıllar önce Avrupa'nın en yüksek zirvesine 2 kişi çıktı ama yıllarca sadece biri anlatıldı. Biz bugün bu hikayeyi o sessiz kalan kişi için anlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Tarih boyunca insanlar dağlara sadece coğrafi bir şekil gibi bakmadı. Geçmişte dağlar bilinenle bilinmeyen arasında bir sınır gibiydi. Ve bu yüzden çoğu zaman dağlardan korkuldu, yeri geldi dağlara saygı duyuldu. Kimi zaman da dağlar lanetli kabul edildi. Örneğin Antik Yunan'da Olimpos Dağı tanrıların evi sayıldı. Japonya'da Fuji Dağı saflığın ve ruhsal uyanışın simgesi oldu. İnkalarda Tanrı ile buluşmak için Ant Dağları'nın zirvesine adaklar taşındı. Ve bildiğiniz üzere Ağrı Dağı Nuh'un gemisi efsanesiyle anıldı her zaman. Ama Rönesans ve aydınlanma çağıyla zaman değişti ve 18. yüzyıla gelindiğinde artık doğaya, insana ve evrene dair her şeyin ölçülebileceğine olan inanç iyice arttı. Bu düşünce bir gün gözleri tabii ki Mont Blanc yani Avrupa'nın en yüksek zirvesine çevirdi. İşte tam bu noktada bir isim öne çıktı. Benedict de Saussure. Venedik, Cenevreli bir doğa bilimcisiydi. İçinde dünyaya karşı saf bir merak vardı. Jeoloji, fizik, meteoroloji, botanik gibi konularda çalışmalar yapıyordu. Diğer bir ilgi alanı da Alplerdi. Doğal olarak Mont Blanc ve zirvesi bu kapsama bayağı giriyordu. Venedik, Mont Blanc'ın zirvesinden basınç, hava sıcaklığı, ışık yoğunluğu gibi verileri toplamak istiyordu. Çünkü o dönem hala yükseklik ve meteoroloji, yükseklik ve insan fizyolojisi gibi ilişkiler tam olarak bilinmiyordu. Maalesef Venedik kendi başına zirveye çıkacak kadar iyi bir dağcı değildi ve bu yüzden 1760 yılında dağın zirvesine ulaşacak ilk kişiye ödül vereceğini ilan etti. Belirlenen ödül miktarı yaklaşık 160 gram altındı. Bu da o dönem orta alt seviyede yaşayan bir insanın neredeyse bir yıllık gelirine karşılık geliyordu. Venedik'in ilanından sonra o yöredeki her insanın aklında artık tek bir şey vardı: Mont Blanc'a çıkmak. Birçok insan gözünü bu dağa kestirse de yapılacak iş hiç kolay değildi. O çağda bildiğimiz manada hiçbir dağcılık ekipmanı yoktu. Ne krampon, ne halat, ne emniyet kemeri vardı. Tırmanış yapmak isteyen biri içgüdü, cesaret ve şansı ile ilerliyordu. 1760'lardan 1785'e kadar tam 25 yıl boyunca köylüler, avcılar, gezginler farklı farklı yolları birçok kez denedi ama zirveye ulaşan kimse olmadı. Mont Blanc sadece yüksek bir dağ değil, aynı zamanda yüksekliğinden dolayı tüm mevsimlerde karlı ve buzlu bir havaya sahip. Rüzgarlar çok sert ve her zaman ani bir sis bastırma ihtimali bulunmakta. Bununla birlikte yüksek irtifa hastalığı çok büyük bir tehdit ve o günlerde insanlar bu hastalık konusunda tam bir bilgi sahibi değil. Tırmanışı deneyen insanlar birden çok kötü bir baş ağrısı ve mide bulantısıyla tırmanışlarını yarım bırakmak zorunda kalabiliyordu. Tüm bu engellere rağmen hikayemizin yeni kahramanı Mark Theodore dağa çıkmak için denemeler yapmaya başlıyor. Theodor, Cenevreli bir yazar, sanatçı ve kilise müzisyeni, doğayı hisseterek anlatmak isteyen biri ama aynı zamanda prestij peşinde, zirveye çıkmayı ne kadar denese de başarılı olamıyor. Ve bu başarısızlık ileride bu hikayeyi nasıl şekillendireceğini doğrudan etkiliyor. Yıllar yılları kovalıyor ve 1786 senesine geliyoruz. Tüm o başarısız denemelerden sonra nihayet o zirveye doğru 2 kişi birlikte yola çıkıyor: Jack Palma ve Gabriel Packard. Jack, Chamonix'li bir dağ köylüsü ve kristal avcısı. Bilinenlere göre cesur biri ve verilen ödül vaadi onun için çok büyük bir fırsat. Diğer yandan kendini tarihe ispat etmek istiyor. Gabriel ise Chamonix'de yaşayan bir doktor. Tırmanışa bilimsel bir gözle bakıyor. Zirveye çıkmak için tek motivasyonu prestij değil. Zirvede bilimsel ölçümler yapıp bilim dünyasına katkılarda bulunmak istiyor. Bu iki arkadaş aynı hedefe birlikte yürüseler de farklı amaçlarla zirveye ulaşmak istiyorlar. 8 Ağustos 1786'da tırmanış başlıyor. Yanlarında sadece basit malzemeler var ve tabii bir de barometre. 15 saatlik yorucu ve riskli bir tırmanışın sonunda akşam saatlerinde zirveye varıyorlar.
İki adam sonunda yıllarca birçok insanın deneyip fethedemediği zirveyi fethediyor. Tırmanıştan döndükten sonra insanlar tabii ki bu zirve öyküsünü dinlemek için sıraya giriyorlar. Bu zirveye tırmanış hikayesini insanlara en çok aktaran da Jack oluyor. Anlatımlarında zamanla kendi rolünü daha ön plana çıkarmaya başlıyor Jack. Gabriel hakkında çok bitkindi, onu zirveye neredeyse ben taşıdım gibi iddialarda bulunuyor. Bu sırada hikayemize Theodore tekrar dahil oluyor. Daha önce tırmanmayı başaramayan Theodore bu kez serüvene anlatıcı olarak katılıyor. Theodore anlatılarında Jack'i parlatırken Gabriel'i geri plana atıyor. Çünkü Jack'i anlatmak daha şairane geliyor ona. Onu köylü bir kahraman olarak anlatmak insanları daha çok etkiliyor. Öte yandan Gabriel daha sessiz bir kişilik ve bilim odaklı biri. Bu yüzden Theodore'un epik anlatımlarına pek uymuyor. Zirveye ilk çıkıştan bir yıl sonra Jack, Benedict'i ve bir grup insanı zirveye götürerek rehberlik yapıyor. Jack'in bu rehberlik yönü ona bir ünvan daha kazandırıyor sonrasında. Kral 3. Victor Amadeus ona de Mont Blanc yani Mont Blanc'a ait olan kişi ünvanını veriyor. Tüm bunlar yaşanırken maalesef Gabriel sessizliğe bürünüyor ve zamanla adı hikayelerden kayboluyor. İnsanlar Mont Blanc hikayesini anlatırken artık sadece Jack'ten bahsediyor. 1827 yılına geldiğimizde Gabriel 70 yaşında hayata veda ediyor ve o güne kadar maalesef hiçbir zaman hak ettiği değeri göremiyor. Gabriel'in ölümünden bir süre sonra Monte Cristo Kontu kitabının da yazarı Alexander Dumas, Impressions of Swiss Travel yani İsviçre Seyahati İzlenimleri kitabını yayınlıyor ve olaylar Gabriel için daha vahim bir hal alıyor. Alexander Dumas kitabında Jack'i Mont Blanc kralı olarak lanse edip Gabriel'i tamamen görmezden geliyor. Böylesine büyük bir kalemin Gabriel'i görmezden gelmesi onun daha da unutulmasına yol açıyor. Halbuki Gabriel tırmanışı planlayan, rotayı belirleyen ve barometreyi zirveye taşıyıp ilk yükseklik ölçümü yapan kişiydi. Tüm bunlara rağmen halkın belleğine kazınan kişi Jack oluyor. Ancak ilerleyen yıllarda Matterhorn gibi zor bir dağı ilk çıkan dağcı Edward Whymper bu olaya ilk karşı çıkan kişi oluyor. Belgeleri inceliyor ve mektupları karşılaştırıyor. 1871 yılında çıkardığı kitapta Theodore ve Alexander Dumas'ı gerçekleri çarpıttıkları için eleştiriyor. Ardından 1900'lü yılların başında başka isimler devreye giriyor. Charles Edward Matthews, Henry Duby, Douglas Freshfield gibi tarihçiler orijinal belgeleri, mektupları ve tanıkları inceleyip yeni yazılar yayımlıyorlar. Charles'ın 1898'de yazdığı kitapta Packard'ın rolü ilk kez detaylı şekilde anlatılıyor. 1829'da başka bir yazar Hamilton Stevens, Gabriel'in kayıp hikayesini baştan inşa ediyor. Özellikle onun planlama sürecini ve barometrik ölçümlerini ön plana çıkarıyor. Bu anlatılar Jack'in her şeyi tek başına yaptığı efsanesini yavaş yavaş kırmaya başlıyor. 1932'ye geldiğimizde Chamonix'de Gabriel adına bir anıt heykel dikiliyor ve geç de olsa Gabriel saygıyla anılmaya başlıyor. Bugün Mont Blanc'a binlerce insan tırmanıyor ama o zirveye ilk çıkanlar iki kişiydi. Biri adını duyurmak isteyen bir köylü, diğeri sessiz ama kararlı bir doktor. İkisi de aynı zirveye ulaştı ama hikaye uzun süre sadece biriyle anıldı. Zaman geçti, gerçekler ortaya çıktı ve unutulan kişi yeniden hatırlandı. Maalesef Gabriel kendisine verilen saygıyı kendisi hayattayken göremedi. Sizce geç gelen saygı hala yerini bulmuş sayılır mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Arka fonda biz duyulmayı hak eden hikayeleri anlatıyoruz.